Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek renk çok güzel bir 5 şiş patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde pudra pembe tonlarında piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. İpim Kartopu Flora'nın, renk kodum K751. Şişlerim ise 3 numara hanımlar. Hemen modelimi göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Gerçekten çok güzel, çok farklı, şık, hoş bir model oldu. Gördüğünüz gibi hanımlar ayaktaki duruş da bu şekilde baktığımız anda. Ben çok beğenerek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Patiğimizin tabanı, topuk kısmı bu şekilde. Haroşalı boğaz tercih ettim. Sizler normal bilek ayrımı yaparak patiğinizin arkasını sade de yapabilirsiniz. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğime başlamak istiyorum hanımlar. Ben her zaman olduğu gibi patiğime burun tarafından başladım. 12 ilmek olarak. Öncelikle 12 ilmeğimi atacağım. Ben bu başlama tekniğini hemen hemen bütün 5 şiş patik videolarımda detaylı olarak anlattım. Şimdi sil baştan yeniden gösteriyorum. Sebebi şu: bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Ayrıca kanalımda farklı 5 şiş patik başlama teknikleri de var. Sizler patiğinize dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Sayalım kaç ilmeğimiz olmuş. 3, 6, 9, 11 ve 1 ilmek daha atıyorum. 12. 12 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Bakın yakından bakalım, arka yüzdeyiz. İkinci şişimi alıyorum ve örmeye başlayacağım. Öncelikle ilk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Bakın ters örgü uygulaması yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bu aşamada artık düz örgü uygulaması yapacağız ve 5 şişede geçeceğiz. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Üçüncü ilmeğim 4, 5 ve 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle öreceğim. 12 ilmeğimiz vardı. 6'şar 6'şar 2 şişimizi eşit olarak paylaştırıyoruz. Bu şekilde. Şimdi hanımlar hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkartacağız. Bakın ilk ilmeğimi hemen 3. şişime alıyorum. Şu kenardan çıkaracağım. Bakın şu kenardan ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. İlk ilmeğimi buradan çıkartıyorum. 3. şişimin ilk ilmeği oldu bu. Devamında gelen ilmeklerimi çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerimiz biraz sıkıydı çünkü. Bakın başlangıç yerlerine girerek ilmek çıkartıyorum ve şişime takıyorum. Bu şekilde hanımlar. Bakın başlangıç yerinde ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıp şişime takıyorum. 4 ilmeğimiz oldu. Şu 5 ilmeğimiz. Şu da 6. ilmeğimiz. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkartacağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim. 2. ilmeğim. 3. 4. 5. Ve bir ilmek daha kenardan çıkartıyorum, aldım. Böylece 4 şişimizde de 6'şar tane ilmeğimiz oldu. 5. şişimi aldım, örmeye başlayacağım. Hanımlar bir sıra boyunca 4 şişimizdeki 6 ilmeğimizi de düz olarak öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur: 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. 2. şişimdeki 6 ilmeğimi de yine örüyorum düz olarak. 3. şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine örüyorum. Dördüncü şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de örünce bir sırayı tamamlamış olacağım. Bu şekilde hanımlar başlangıç yerimize geldik. Başlangıç yerimiz neresiydi? Karıştırdık, unuttuk diyenler olabilir. Başlangıç ipimizin tam karşısındaki köşe başlangıç yerimizdir. Bu şekilde ayırt edebilirsiniz hanımlar.
Evet, şimdi artırma zamanı. Patik burnumuza şöyle baktığımız anda artırmalarımızı bu sağ ve sol kenardan yapacağız. Bu orta kısımdan, buralardan artırma yapmayacağız hanımlar. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen sağ tarafta gördüğünüz gibi burada. Birinci şişimde ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğim de yine düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. 4 şişimizdeki ilmek sayıları da eşit olmalı. Şimdi ikinci şişime bakıyorum. Kenarımız burada da hanımlar, bakın bu sol tarafa düşüyor. Burada da son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına buraya şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. İkinci şişimde de 7 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız burada hemen bakın sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim hanımlar. Burada da kenarımız bakın sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Dördüncü şişimde de artırmamı yapacağım. Bakın burada sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 7'şer tane ilmeğimiz oldu. Bir sıra boyunca artırma yaptık hanımlar. Bakın başlangıç yerindeyiz. Şimdi bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sırada 4 şişimizdeki 7 ilmeğimizi de artırma yapmadan düz olarak örüyoruz hanımlar. Bakın birinci şişimdeki 7 ilmeğimi ördüm. Her sıra artırma yapmıyoruz. Bunun sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. Bu nedenle bir sıra düz öreceğiz. Bir sıra artırma işlemini gerçekleştireceğiz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de artırma yapmadan öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini kısaca sizlere tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. 4. şişimdeki 7 ilmeğimi de yine ördüm. Geldik yine bakın başlangıç yerine bir sıra düz ördük. Şimdi artırma zamanı. Öncelikle hanımlar yine ilk şişimdeyim. Kenarımız hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Bakın ilk şişimde artırmamı yaptım. Kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci şişimde 8 tane ilmeğim oldu. İkinciye geçtim. Kenarımız hemen sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki ben şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Yani artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. İkinci şişimde de 8 ilmeğim oldu. Üçüncüye geldim. Kenarımız hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. 4. ve sonuncu şişime geldim. Burada da hanımlar kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Bakın başlangıç yerine geldik. 4 şişimizde de artırma yaptık. 8'er tane ilmeğimiz oldu. Şimdi hanımlar bir sıra 4 şişimizdeki 8 ilmeğimizi de artırma yapmadan düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Sonra düz öreceğiz. Sonra artıracağız. Patik burnumuz bu şekilde oluşacak. İlmek sayılarımız her artırmada artacak. Ben bu patiğimde sevgili hanımlar her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Modelimi kurdum. Daha büyük yapmak isteyenler yani 40-41 numara yapmak isteyenler her şişe 15'er ilmek yapabilirler. Tek renk modeli olması itibariyle de açılma özelliğine sahip. 36 numara yapmak istiyorum diyenler de her şişe 13'er ilmek yapabilirler. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modelime başlayacağım. İlk sıramızda hanımlar modelimiz için bir taban oluşturacağız. Öncelikle bir ilmek düz örerek başlayacağım. Bakın bir ilmek düz örerek başladım. Bir ilmek düz ördükten sonra yanına bir tane ters örüyorum.
Hanımlar, eğer ki siz 15'er ilmek yaptıysanız şişlerinize kenardaki 2 ilmeği düz öreceksiniz. Sonra ters örerek modele devam edeceksiniz. Eğer ki 13'er ilmek yaptıysanız şişlere bu ilk kenara hiç düz ilmek örmeyin. Hemen ilk ilmeği ters örerek başlayın. Bakın, model aralarında hanımlar şöyle göstereyim, birer ilmek tersimiz var ve modelimiz 4 ilmekten oluşuyor. Bakın, bir ilmek ters ördüm. Bu kenardaki bir tane düz ilmeği de kenar ilmeği gibi düşünün. Şimdi 4 ilmek düz örüyorum modelim için. 2, 3, 4. Model arası için bir ilmek tersim var. Bakın, ilmeğimin birini ters olarak örüyorum. Modelim için 4 ilmek düz öreceğim. 2, 3, 4. Bir ilmek ters örüyorum. Toplam 5 tane modelimiz var. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi tekrardan 4 ilmek düz öreceğim modelim için. 1, 2. Hanımlar, bu aşamada burada 4 ilmeğin ilk ikisi birinci şişte, diğer ikisi de ikinci şişte olacak. Modeli rahat kurabilelim diye ikinci şişimden ilk şişime 2 ilmeği daha aktarıyorum. Amaç burada modeli rahat kurabilmek. Sonra bilek ayrımı yaparken tekrar bu 2 ilmeği ikinci şişimize vereceğiz. 4 ilmek düz ördükten sonra ikinci şişten devam ediyorum. Yanına bir tane ters ördüm. Yeniden 4 ilmek düz örüyorum. Yanına bir tane ters ördüm. 4 ilmek düz örüyorum. 3 ve 4. Yanına bir ilmek ters örüyorum. İlk başta bir tane kenar ilmeğimiz vardı düz. Sonda da bir tane ilmeğimiz var. Bunu ördüm. 15'er ilmek yaptıysanız kenarda 2 tane düz ilmeğiniz olacak. 13'er ilmek yaptıysanız burada hiç düz ilmek olmayacak. Ters ilmekle sıra tamamlanacak. Geldik patiğimizin tabanına. Tabanındaki ilmeklerimizin hanımlar tamamını düz olarak örüyoruz. Patiğimizin tabanında gösterilecek herhangi bir model, detay, hiçbir şey yok. Ajurlu modelin tabana uygulanması uygun düşmeyeceği için patiğimizin tabanını düz olarak örüyoruz. Bu şekilde. Bir diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Geldik şimdi ön yüze. Bir önceki sırada hanımlar ilk tabanımızı oluşturmuştuk. Şimdi modelimize başlıyoruz. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor hanımlar. Her 4 sırada bir modeli yeniliyoruz. Şimdi modelimizin ilk sırasındayız. Bu şekilde kenardaki bir ilmek düzümü düz örüyorum. Bu ters ilmeklerimi hanımlar model bitene kadar ters olarak öreceğim. Bakın, ters ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi modelimizin ilk sırası 4 tane düz ilmek üzerinden modeli kuracağız. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ilmek düz ördüm. İpimi şişime bir kere doluyorum. Ajurumu yapıyorum ve öndeki 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek örüyorum. Yani burada sola doğru kesim yapmış olduk. Yanındaki bir ilmeğimi de düz ördüm. İlk modelimizi böylece yaptık. Aradaki bir ilmek tersimi ters örüyorum. İkinci modelimi yapacağım yine. İlk modelle aynı şekilde. Burada 4 tane düz ilmeğim var. İlkini düz olarak örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Bu şekilde öndeki 2 ilmeğimin keserek örüyorum. Sola doğru kesim yaptım ve hemen yanındaki bir ilmek düzümü düz ördüm. Aradaki bir tersimi yine ters örüyorum. Üçüncü modelimi de yine aynı şekilde yapacağım. İlk ilmeğimi düz örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Hemen önündeki 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek örüyorum ve bu bir düz ilmeğimi de yine yanındaki düz örüyorum. İkinci şişimdeyim. Bakın, arada bir ters ilmeğim var. Ters ilmeğimi yine ters örüyorum. Yeniden bakın, 4 tane düz ilmeğim var. İlkini düz ördüm. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimin ikisini keserek örüyorum. Yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Aradaki ters ilmeğim ters örülüyor. Diğer modelime geldim. Bakın, ilkini düz örüyorum. 4'lü düz ilmeğim vardı. Birinciyi düz ördüm. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Ve yanındaki bir düz ilmeğimi de düz ördüm. Ters ilmeğimi ters örüyorum hanımlar. Kenarda bir tane kenar ilmeğim var düz. Bunu da düz ördüm. Modelimizin ilk sırasını tamamladık ön yüzde. Geldik tabanımıza. Patiğimizin tabanında hiçbir işlem yok. İlmeklerimizi düz olarak öreceğiz hanımlar. Buralar düz örgü olduğu için tabanımızı hızlıca örüyorum. Tabanımdaki diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum.
Evet, geldik yine ön yüze. Modelimizde hanımlar ikinci sıramızı yapacağız. Bu sıramızda yine kenardaki bir düz ilmeğimi düz örüyorum. Ters ilmeğimi ters ördüm. Buradaki 4 ilmek üzerinden modelimizin ikinci sırasını yapacağız. Bu defa 2 ilmek düz öreceğim. 1, bakın ajurlu ilmeğimi de ördüm. 2. Tekrar ipimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keseceğim hanımlar. Yine sola doğru kesim yaptık. Bu şekilde. Aradaki ters ilmeğimi ters örüyorum. Burada 4'lü düz ilmeğimiz vardı hanımlar. Bakın ikisini düz öreceğiz. 1 ve ajurlu ilmeğimi de düz ördüm. 2. Yeniden ipimi şişime doluyorum. Ajurumu yaptım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Bu şekilde. Arada yine bir ilmek tersim var. Ters ördüm. Üçüncü modelimi yapacağım. Yine ilk 2 ilmeğimi düz örüyorum. Artırma yaptım. Yani ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. İkinci şişimdeyim hanımlar. Hemen aradaki bir ters ilmeğimi ters öreceğim. Modelimi yapacağım. İlk 2 ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Arada yine bir ters ilmeğim var. Ters örüyorum. 5. ve sonuncu modelimi de aynı şekilde yapacağım. Bakın. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ajurlu ilmeğimle birlikte 2. Artırma yaptım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Yanındaki ters ilmeğimi ters örüyorum. Ve son kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci sıramızı tamamladık. Geldik yine patiğimizin tabanına. Tabanında yine hanımlar ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Modelimizin ilk 2 sırasını tamamladık. Model 4 sıradan oluşuyordu. 2 sırasını ördük hanımlar. Tabanımızdaki diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Evet, yeniden geldik ön yüze. Şimdi hanımlar modelimizde 3. sıramızı yapacağız. İlk 2 sıramızda sola doğru kesim yapmıştık. 3. ve 4. sıramızda da sağa doğru kesimler yapacağız. Öncelikle yine kenardaki bir ilmeğimi düz ördüm. Ters ilmeğimi ters ördüm. Şimdi bu aşamada 3. sırada yapacağımız işlem şu. Bir ilmek düz örüyorum. Şimdi sağa doğru kesim yapacağım. Şu öndeki ilmek ile bakın ajur olan ilmeğim. Bu 2 ilmeğimi hanımlar bakın şu şekilde de sağa doğru kesim yapılabilir. Şöyle ajurun içinden girerek şöyle içten girerek de sağa doğru kesim yapılabilir. Ben öyle zorlandığım için şöyle yapacağım. Bakın bu ikinci ilmeğimi yani ajur olan ilmeğimi alıyorum. Şu öndeki ilmeğimin önüne bırakıyorum. Şöyle ilmekleri bir nevi yer değiştirdim. Sonra 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Bu şekilde sağa doğru kesim yaptık. Kesimimi yaptıktan sonra ipimi şişime bir kere doladım. Bir ilmek düz ördüm. Sağa doğru kesimimizi yaptık. Arada bir tersim var. Ters örüyorum. İkinci modelimi yapacağım. Bir ilmek düz örüyorum. Öndeki 2 ilmeğimi sağa doğru kesim yapıyorum. Bakın ajurlu olan ilmeğimi önündeki ilmeği bakın şöyle önüne bırakıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Sağa doğru kesimimi yaptım. Kesim yaptıktan sonra ipimi şişime doladım. Yanındaki bir ilmeğimi düz örüyorum. Aradaki ters ilmeğim yine ters örülüyor. Diğer modelimi yapacağım. Bir ilmek düz örüyorum. Öndeki 2 ilmeğimi sağa doğru kesim yapıyorum hanımlar. Bakın. İkinci ilmeği aldım. Ajurumu öndeki ilmeğin üzerine bıraktım. İkisini kesiyorum. Artırmamı yaptım. Bir ilmek düz ördüm. 3. modelimi de yaptım. İkinci şişimden devam ediyorum. Bir tersime yine ters ördüm. Tekrar model yapacağım. Bir ilmek düz örüyorum. Öndeki 2 ilmeği sağa doğru kesim yapacağım. Ve ipimi şişime doluyorum. Ajurumu yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Aradaki bir tersimiz ters örülüyor. Sonuncu modelimi yapacağım. Bir ilmek düz ördüm. Öndeki 2 ilmeği alıyorum. Bakın sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Bir ilmek düz ördüm. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüp 3. sıramı tamamlıyorum. Yine patiğimizin tabanındayız. Buradaki ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Modelimizin 3. sırasını tamamladık. İlk 2 sırada sola doğru kesim yapmıştık. Diğer 2 sırada da sağa doğru kesim yapacağız. İlkini yaptık. Sonuncusunda ön yüze geçince yapacağız yine. 4 sırada bir model kendini tekrar ediyor.
Evet, tabanımızı bitirdik. Yeniden ön yüzdeyiz ve modelimizde 4. ve sonuncu sıramızdayız hanımlar. Öncelikle kenardaki bir ilmeğimi yine düz örüyorum. Aradaki tersimi yine ters ördüm. 4. sıramda hanımlar ilk 2 ilmeği sağa doğru kesim yapacağım. İlk 2 ilmeği ters ördükten sonra bakın ikinci ilmeğimi ilk ilmeğin önüne getirip bıraktım. İkisini keserek örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Yanına 2 ilmek düz öreceğim. 1, 2. İlk modelimizi yaptık. Şimdi arada bir tersim var. Ters örüyorum. İkinci modelimi yapacağım. İlk 2 ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru kesim yapacağım. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne getirip bıraktım. İkisini keserek örüyorum. Kesim yaptıktan sonra ipimi şişime doladım. Yani ajurumu yaptım. Yanındaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Ters ilmeğim yine ters örülüyor aradaki. 3. modelimi yapacağım. Hemen ilk 2 ilmeğimi sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. Yanına 2 ilmek düz örüyorum. Bu şekilde. İkinci şişimdeyim. Ben aradaki bir tersimi ters örüyorum. Yine burada da aynı işlemi tekrar edeceğim. İlk 2 ilmeğimi sağa doğru kesim yapacağım. İpimi şişime bir kere doladım. Öndeki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Arada bir tane tersim var. Sonuncu modelimi yapacağım. İlk 2 ilmeğimi hanımlar sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. 2 ilmek düz ördüm. Yanındaki tersimi ters örüyorum. 1 ilmek düzümü yine düz ördüm. Modelimizin ipi topu bu kadardı hanımlar. Ön yüzde yeniden modelimizin 1. sırası diye devam edeceğiz modele. Hemen kafanız karışmasın diye sizlere anlatacağım. Bir tane daha modeli anlatacağım. Tabanımızı yine düz olarak örüyorum. İkinci modeli anlatırken hanımlar tabanımızı keseceğim. Sadece ön yüzde modelli kısımları sizlere anlatacağım. Sizler videonuzu bu taban bölümünde durdur oynat yaparak patiğinizi kolayca örebilirsiniz. Tabanımızı bu şekilde bitirdik. Şimdi hanımlar yeniden ön yüze geldik. İlk modeli bitirdik. İkinci modele başlayacağız. Birinci modelde 1. sıra, 2. sıra, 3, 4 diye bütün sıraları tek tek söyledim. Şimdi ikinci modelimizin 1. sırasını yapacağız. Yani ilk sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Modelin biri biter bitmez diğerine başlıyoruz çünkü hemen. 1. sırada yaptığımız işlem şuydu. Kenar ilmeğimi düz ördüm. 1 ilmek ters örmüştüm. Şimdi ilk modelimizi yaparken 1 ilmek düz örmüştük. İpimizi doladık. Şişimizi, ajurumuzu yaptık. Öndeki 2 ilmeğimizi kesiyoruz. Bakın ajurlu ilmeğim 1. Önündeki ilmeğim 2. İkisini keserek örüyorum. Yanındaki 1 ilmeğimi düz ördüm. İlk modelimi yaptım. Aradaki tersimi ters örüyorum. Tekrardan ikinci modelimi yapacağım. 1 ilmek düz ördüm. Artırma yapıyorum. Yani ajur yaptım. Öndeki 2 ilmeğimi sola doğru kesim yapıyorum. 1 ilmek düz ördüm. Aradaki bir tersimi ters örüyorum. 3. modelimi yapacağım. 1 ilmek düz ördüm. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Ve yanındaki 1 ilmeğimi de düz örüyorum. Bakın ilk 3 modelimizi yaptık. Modelimizin ilk sırasındayız. Şimdi aradaki tersimi ters örüyorum. Diğer modelimi yapacağım. 1 ilmek düz ördüm. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Sola doğru kesim yapıyoruz. Yanındaki 1 ilmeğimi düz ördüm. Tersimi ters örüyorum yine. Sonuncu modelimi yapacağım. Bir düz örüyorum. Ajurumu yaptım. Öndeki 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Yanına 1 ilmek düz ördüm. Aradaki tersimi ters örüyorum. Kenardaki 1 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece ikinci modelimizin ilk sırasını yaptık hanımlar. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Modelimizde şimdi ön yüzdeyiz. İkinci sıramızı yapacağız. İlk 2 sırada sola doğru kesim yapacaktık. Öncelikle kenardaki 1 ilmeğimi düz ördüm. Yanındaki tersimi ters örüyorum. Modelimizin ikinci sırasında hanımlar bu defa ilk 2 ilmeğimi düz öreceğim. 2 ilmek düz ördüm. Ajurumu yapıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Bu şekilde modelimizin ikinci sırası. Aradaki ters ilmeğimi yine ters ördüm. Şimdi ikinci modelimi yapacağım. İlk 2 ilmeğimi bakın ajurlu ilmeğimle birlikte 2 ilmek düz ördüm. Artırma yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek örüyorum. Aradaki tersimi ters ördüm. Üçüncü modelimi yapacağım. Yine ilk 2 ilmeğimi düz örüyorum. Ajurumu yaptım.
Öndeki 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek örüyorum. Diğer şişime geldim. Arada bir tersim var. Ters örüyorum. Şimdi modelimi yapacağım yine. Burada da ilk 2 ilmeğimi yine düz örüyorum. Artırmamı yaptım. Yani ajurumu yaptım. Öndeki 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Aradaki bir ters ilmeğimi ters ördüm. Sonuncu modelimi yapacağım. İlk 2 ilmeğimi düz örüyorum. Ajuru yaptım ve öndeki 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Bir tersimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. İkinci sıramızı da tamamladık. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Modelimizde şimdi de 3. sıramızı yapacağız. İlk modeldeki 3. sıramızla ikinci modelindeki 3. sıramız aynı yapılacak. Şöyle ki yine kenardaki bir ilmeğimi düz ördüm. Tersimi ters örüyorum. Şimdi ilk 2 sırada sola doğru kesim yapmıştık. 3. ve 4. sırada sağa doğru kesimler yapacağız. Öncelikle ilk ilmeğimi düz örüyorum. Öndeki 2 ilmeğimi, bakın bir düz ilmek var, bir de ajur olan ilmeğim var. Bu 2 ilmeğimi sağa doğru kesim yapacağım. İkinci ilmeği ilkin üzerine bıraktım. İkisini keserek örüyorum. İpimi şişime doluyorum ve yanındaki bir ilmeğimi düz örüyorum. İlk modelimizi yaptık. Şimdi arada bir tersim var, ters ördüm. İkinci modelimi yapacağım. Bir ilmek düz örüyorum. Öndeki 2 ilmeğimi hanımla sağa doğru kesim yapıyorum. İkinci ilmeği ilkinin üzerine bıraktım. İkisini birlikte keserek örüyorum ve ipimi şişime doladım. Yanındaki bir ilmeğimi düz örüyorum. Arada bir tersim var, ters ördüm. 3. modelimi de aynı şekilde yapacağım. Bir ilmek düz örüyorum. Şu öndeki ikili ilmeği alıp sağa doğru kesim yapıyorum hanımlar. İpimi şişime bir kere doladım ve yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. İkinci şişimdeyim. Hemen aradaki bir tersimi ters örüyorum. Tekrardan bir ilmek düz ördüm. Öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Yine sağa doğru kesimimi yapacağım. Bakın ajur olan ilmeğimi önündeki ilmeğin üzerine bıraktım. İkisini keserek örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Bir ilmek düz ördüm. Yanındaki tersimi ters örüyorum. Sonuncu modelimi yapacağım. Bir ilmek düz örüyorum. Ardından öndeki 2 ilmeğimi aldım. İkinci ilmeği ilkinin üzerine bırakıyorum. İkisini keserek ördüm. İpimi şişime bir kere doluyorum. Yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Bakın arada bir tersim var. Bu tersimi yine ters örüyorum ve son kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 3. sıramızı tamamladık. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. İkinci modelimizin de 4. ve sonuncu sırasına geldik. İlk modelin 4. sırasını nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde yapacağız. Öncelikle bir kenar ilmeğimi düz ördüm. Yanındaki tersimi ters örüyorum. Şimdi hanımlar, bu dörtlü ilmeğimin ilk ikisi. Sağa doğru kesim yapacağım. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne getiriyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Yanındaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Arada bir tersim var. Devam ediyorum yine. İkinci modelimi yapacağım. İlk 2 ilmeğimi aldım. İkinci ilmeği ilkinin önüne getirip bırakıyorum. İkisini keserek ördüm. Artırmamı yapıyorum ve 2 ilmek düz örüyorum. Aradaki tersimi yine ters ördüm. 3. modelimde de yine aynı şekilde ilk 2 ilmeğimi sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bakın hanımlar, ilk 3 modeli bu şekilde yaptık. Şimdi ikinci şişimdeyim. Aradaki ters ilmeğimi ters örüyorum. Yine burada da ilk 2 ilmeğimi aldım. İkinci ilmeği ilkinin önüne getirip bırakıyorum. İkisini keserek ördüm. Artırmamı yapıyorum, yani ajurumu. 2 ilmek düz ördüm. Aradaki bir tersimi ters örüyorum. 5. ve sonuncu modelime geldim. Yine ilk 2 ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin önüne bıraktım. 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. İpimi şişime doladım. Bir ilmek düz ördüm. Pardon, yanındaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Aradaki bir tersim ters ve son kenar ilmeğim düz. Bu şekilde hanımlar, ilk 2 modelin bütün sıralarını sizlere detaylı olarak gösterdim. Şimdi tabanımızı ördükten sonra hemen 3. modele başlayacağız. 3. modeli de yine 1. model ve 2. modelde yaptığımız gibi yapacağız. Modellerin zaten 1. sırası, 2. sırası, 3. 4. sırası diye tek tek söyledim. Bu aşamada kafanız karışacak olursa videonun bu başına gelerek modelimizin 1. 2. sırası dediğim yerlere gelerek devamını da aynı şekilde yapabilirsiniz hanımlar. Model zaten dediğim gibi 4 sırada bir
kendini tekrar ediyor ve ördükçe kendini gösteren bir model. Bakın 2 modeli birlikte tamamladık. Bu şekilde modelimize devam edeceğiz. Ben bu patiğimde hanımlar bu bilek bölümüne kadar modelimi yaptım. Toplam kaç model yaptım? Şu şekilde sayalım. Dilerseniz bakın şöyle kenarlardaki bölümleri sayacak olursak şuradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane model yapmışım. Şu şekilde bu bölümleri sayınca. Ben daha doğrusu hanımlar sayarak yapmadım. Ölçerek yaptım. Hani ayağı ölçerek yaptım. Şöyle ki ördükçe şu manken ayağımı aldım. Şöyle denedim. Bu bilek bölümüne gelene kadar ördüm. Siz de bu şekilde ölçü yaparak patiğinizi örerseniz patik ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte hanımlar patiğimizin ön bölümünü tamamlayalım gelelim. Ardından birlikte haroşalı boğazımıza başlayalım. Evet hanımlar patiğimin bu ön bölümünü tamamladım ve geldim. Modellerimi yaptım. Şimdi boğaz bölümüne geçeceğiz. Öncesinde hanımlar modelimizi kurarken ikinci şişimizden ilk şişimize 2 ilmek almıştık. Bu 2 ilmeğimi geri iade ediyorum. Şimdi şişlerimizde tekrardan 14'er ilmeğimiz oldu. Bilek bölümünü tam ortadan yapalım diye ilmeklerimi tekrar yerleştirdim. Bilekten önce hanımlar bir alt hazırlık olsun diye ilmeklerimizin tamamını bu şekilde düz olarak öreceğiz hanımlar. Düz örüyoruz ilmeklerimizi. Bu şekilde bakın. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de yine düz olarak örelim gelelim. Sonra haroşalı boğazımıza birlikte başlayalım. Evet hanımlar diğer 3 şişimdeki ilmeklerimi de düz olarak ördüm ve geldim. Şimdi yapacağımız işlem şu, bu haroşalı boğazımız için. Öncelikle ilk şişimdeki 14 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Tamamen düz örgü uygulaması yapıyorum ilk şişimde. Bu şekilde. Şimdi ikinci şişime geldim. Tekrar ilmeklerimi sayayım. 4, 8, 12, evet 14 eşit olarak paylaştırmışım. İkinci şişime geldiğim anda da hanımlar ikinci şişime 8 adet ilmek atacağım. Bakın ipime parmağıma dolayıp ilmek atıyorum. Haroşalı boğazımız için. Şimdi bir ilmek attım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 ilmek attım. Şimdi hanımlar bu 8 ilmek üzerinden haroşa yapacağız. Ben haroşa örgüyü örgümün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında da ters örgü örerek haroşalarınızı yapabilirsiniz. Artık hangisi kolayınıza gidiyorsa. Bu ilk ilmeği örmeden aldım. Haroşa olduğu için bakın diğer ilmeklerimi düz örüyorum. Şu ikinci ilmeğim. Şu üçüncü ilmeğim. 4. Şu 5. ilmeğim. İlk sıra olduğu için ilmekleri örmekte zorlanıyorum. Şu 6. ilmeğim. Şu da 7. ilmeğim. Haroşalı boğazımız için 8 adet ilmek atmıştık hanımlar. İlk 7 ilmeğimizi normal haroşa olarak örüyoruz. 8. ilmeği örerken şişimizden de bir ilmek alıyoruz. Bakın şu 2 ilmeği ikisini birlikte keserek örüyoruz. Şişimizde normalde 14 ilmeğimiz vardı. 8 ilmek daha attık. 22 ilmeğimiz oldu hanımlar. Tekrardan bu şişimizde toplam 14 ilmek kalana kadar bu şekilde kesimlerimizi yapacağız. Kesim yaptıktan sonra şöyle geri dönüyorum. Buradaki ilk ilmeğimi ipim benden tarafta kesim yaptığım ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer 7 ilmeğim haroşa olduğu için düz olarak örüyorum. Haroşalı boğazımız bu şekilde yapılıyor hanımlar. Kesimlerimizi yapacağız bu aşamada. Tekrar şişimizde 14 ilmeğimiz kalacak. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Yine ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. İlk 7 ilmeğimi örüyorum. 8. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek aldım. İkisini keserek örüyorum. Kesim yaptıktan sonra yine geri dönüyorum. İpim benden tarafta ilk kesim yaptığım ilmeğimi örmeden aldım. Diğer 7 ilmeğim haroşa olduğu için düz olarak örüyorum. Geri döndüm yine. Ön yüzde devamlı olarak bu şekilde kesimlerimizi yapacağız hanımlar. Her defasında ön yüzde ilk 7 ilmeğimizi öreceğiz. 8.'yi örerken kesimimizi yapacağız. Bakın 5 ilmek oldu. 6, 7. 8. ilmeğime geldiğimde şişimden de yine bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Yeniden geri dönüyorum. İlk kesim yaptığım ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Ön yüzde kesim yapıyoruz hanımlar. Sadece şimdi geri döndüm yine.
Tekrar ön yüzdeyim. Yeniden ilk 7 ilmeğimi öreceğim. 8. de kesim yapacağım. Bakın 8. ilmeğime geldim. Şişimden de ilmek alarak kesimimi yapıyorum. Bu şekilde hanımlar haroşalı boğazımız patiğimizin sol kenarında oluşmaya başladı. Geri döndüm. Yine kesim yaptığım ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Tekrar geri döndük. Yine ön yüzdeyiz. Aynı işleme devam edeceğiz hanımlar. 7 ilmek öreceğiz. 8.'yi örerken kesimimizi yapacağız. Bakın 7 ilmeğimi ördüm. 8. ilmeğime geldim. Şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek ördüm. Burada 8 ilmeğimiz var. Şişimizde de bakın 4, 8, 9 ilmek de burada. Toplamda 17 ilmeğimiz var hanımlar. Şimdi burada toplamda hani hem haroşalı bölümde hem de şişimizdeki ilmekleri toplamı 14 olana kadar bu şekilde hanımlar kesimimizi yapalım gelelim. Evet hanımlar, kesimlerimi yaptım. Bakın sayalım. 4, 8 ilmek burada var. 6 ilmek de burada kaldı. Şişimde kaldı. 14 ilmek. Şimdi kesim yaptıktan sonra artık geri dönmeyeceğiz hanımlar. Kesilecek ilmeğimiz kalmadı çünkü. 14 ilmeğimiz kaldı şişimizde. Şişimdeki bu 6 ilmeğimi de yine düz olarak öreceğim. Sol kenardaki haroşalı boğazımızı böylece tamamlamış olduk. Şimdi patiğimizin taban bölümündeyim. Yine buralarda da ilmeklerimi düz örmeye devam edeceğim. Geri dönüşte de hanımlar ters örgü öreceğim. Hani patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunmaktayız. Bu bölümlerde ön yüzdeysek düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece kenarlardaki haroşalarımızı haroşa öreceğiz. Ama öncesinde sağ kenara düşen haroşalı bölümü de yapacağız hanımlar. Öncelikle yine tabanındaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Bu sağ kenardaki haroşalı boğazımızı da başlatacağız. Şimdi evet, sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şöyle baktığımız anda hanımlar sol tarafın haroşalı bölümü var ama sağ tarafın yok. Bu aşamada bu 8 ilmek atmıştık. 8 ilmek attığımız yerden 8 ilmek çıkaracağız hanımlar. Şöyle ki bakın ilk ilmeğimi şu ilmek arasından şuradan girerek şişimle çıkarıyorum. Bu aynı şişime şöyle İlk ilmeğimi buradan çıkarttım. Sırasıyla hanımlar bu aralara girerek ilmek çıkartıyoruz. Bakın şu ikinci ilmeğim başlangıç yerlerine girerek şu üçüncü ilmeğim, şu dördüncü ilmeğim, 5, 6, bakın başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek 7. ilmeğimi çıkardım. Son kenar ilmek yerimizde bakın hemen şurası. En son buraya da girerek bir adet ilmek çıkarttım. 8. Şimdi bu şişimize de 22 ilmeğimiz oldu. Burada da yine kesimler yaparak haroşalı boğazımızı oluşturacağız. Sol kenarı yaparken ön yüzde kesim yapmıştık. Sağ kenarda da hanımlar kesim yerlerimiz düzgün düşsün diye arka yüzde kesim yapıyoruz. Bakın şu anda arka yüzdeyim. Yine bu aşamada da hanımlar kenar ilmeğimle birlikte 7 adet ilmeğimi haroşa yani düz olarak öreceğim. 8. ilmeğimi örerken kesim yapacağım. Bakın kenarda 3 ilmeğim oldu. 4, 5, 6, 7. 7 ilmeğimi ördüm. 8. ilmeğimi örerken hanımlar burada tersten kesim yapıyoruz. Bakın ipimi kendime doğru aldım. İlmeğimin yönü düzgün gelmiyordu. Düzelttim. 8. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte tersten keserek örüyorum. İlk kesimimi yaptım. Kesimden sonra yine geri dönüyorum. İlk ilmeğimi hanımlar örmeden alıyorum. Diğer 7 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Geri döndük. Yine arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine ilk 7 ilmeğimi öreceğim. 8. ilmeğimi örerken tersten kesim yapacağım. Bakın bir 6 ilmek oldu. Şu da 7. 8. ilmeğime geldim. İpimi kendime doğru alıyorum. Şöyle şişimden de bir ilmek alıp tersten kesim yapıyorum. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ve ilk kesim yaptığım ilmeğimi örmeden aldım. Diğer 7 ilmeğimi haroşa olduğu için düz örüyorum. Tekrar geri döndük. Bakın yine arka yüzdeyiz. Bu aşamada yine ilk 7 ilmeğimi öreceğim. 8. de kesimimi yapacağım. 4 oldu. 5, 6, 7. 8. ilmeğime geldim. Yine şişimden de bir ilmek alarak tersten kesimimi yapıyorum. Bu sağ tarafı da hanımlar bu şekilde yapıyoruz. Yine burada da 14 ilmeğimiz kalana kadar hanımlar böyle tersten kesimimizi yapacağız. Şimdi şişimizde toplam bu haroşalı bölümle birlikte burada toplam 14 ilmek kalana kadar bu sağ haroşalı boğazımızdaki kesimlerimizi yapalım gelelim. Evet hanımlar,
Bakın bu şekilde kesimlerimi yaptım geldim. Bu bölümde 8 ilmeğim var haroşalı bölümde. Bu kenarda da 6 ilmeğim kaldı. Toplam 14 ilmek kaldı. Şimdi hanımlar geri dönmeyeceğiz artık. Buradaki 6 ilmeğimizi de arka yüzde olduğumuz için ters olarak öreceğiz. Çünkü 14 ilmek kaldı. Kesim yapacak ilmek kalmadığı için geri dönmüyoruz. Devamında gelen buradaki ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi arka yüzde olduğum için hanımlar patiğimizin taban bölümündeyim. Yine buralardaki ilmeklerimizi de ters olarak örüyorum. Az önce de söylediğim gibi patiğimizin ön yüzündeysek eğer bu arka bölümünde ön yüzündeysek düz örgü öreceğiz. Arka yüzdeysek de ters örgü öreceğiz. Sadece kenarlarda 7'şer ilmek haroşamız var hanımlar. 7'şer ilmek haroşalarımızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Haroşalı boğazımız için 8 ilmek atmıştık. 7 tanesini haroşa olarak kullandık. 8. ilmeği de kesim için kullanmıştık. O kesim için kullandığımız o tek ilmeği de yine ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde örmeye devam edeceğiz. Son şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın kenarda son 7 ilmeğim var. Bunlar haroşa düz olarak örüyorum. Bu aşamada hanımlar artık bilek ayrımına kadar gideceğiz geleceğiz. Bu şekilde patiğimizin arka bölümünü tamamlayacağız. Bu aşamada burada fazla şişlerle de uğraşmaya gerek yok. Bu nedenle şiş sayılarımızı da azaltalım. Nasıl yapacağımızı da göstereceğim. Yine şimdi bilek bölümünden sonra geri döndük hanımlar. Kenardaki 7 ilmek haroşamı yine haroşa olarak örüyorum. Ön yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de düz olarak örmeye devam ediyorum. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. İkinci şişime geldim. İkinci şişimdeki ilmeklerimi de hanımlar ilk şişle örmeye devam edeceğim. Yani iki şişteki ilmekleri tek şişte toplayacağım. Böylece şiş sayılarımız azalacak ve arka bölümünde fazla şişlerle uğraşmayacağız. Bakın iki şişteki ilmekler tek şişte toplandı. Şimdi buradaki iki şişteki ilmeklerimizi de yine aynı şekilde tek şişte toplayacağım. Öncelikle buradaki ilk 14 ilmeğimi örüyorum. Şu diğer şimdiki 14 ilmeğimi de hanımlar yine aynı şişimle örmeye devam edeceğim. Patik arkasını böylece 3 şişle örebileceğiz. Bakın haroşalı ilmeklerime kadar ördüm. Haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Bilek ayrımına geldik. Şimdi geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Tekrar bilek ayrımından sonra geri döneceğiz. Gideceğiz, geleceğiz. Yani bu şekilde patiğin arkası yapılacak. Hanımlar ben bu patiğimin arkasına bu bölüme ne kadar haroşa ördüm, ne kadar ördüm hemen söylemek istiyorum. Bu orta kısımda birleşim yerinden itibaren sayacak olursak bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diş haroşa örmüşüm. Ben bu patiğimin şu bölümüne ortadan başlayıp bu bilek topuk bölümüne kadar toplamda 18 sıra haroşamı ördüm. Benim elimin ölçülerine göre bu tam geldi. Sizler bu aşamada patiğinizi ördükçe hanımlar bakın birkaç sıra ördükten sonra burası açılacaktır. Ayağınıza giyin deneyin. Bu arka bölümünü hanımlar bu topuğunuzun kenarına gelene kadar yani buraya kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü örelim gelelim. Sonra birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar patiğimin arka bölümünü ördüm ve geldim. Şimdi topuğumuza başlayacağız. Topuğa başlamadan önce hanımlar ön yüzden baktığımız anda bu sol taraftaki şişime 24 ilmek ayırdım. Topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye. Kalan ilmekleri de sağ şişime ekledim. Şimdi topuğumuza başlayacağız. Topuğumuzda hanımlar kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. Öncelikle 7 ilmek haroşamı örüyorum. Ardından bakın ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Topuğumuz için bu orta kısma baktığımız anda burada da 7 ilmeğimiz kaldı hanımlar. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesimimizi yaptıktan sonra geri döneceğiz. Bakın şimdi de arka yüzdeyiz. Kesim yaptığım ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi gördüğünüz gibi ters olarak örüyorum.
Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Tekrar geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. İlk 23 ilmeğimizi öreceğiz hanımlar. 24.'yi örerken kesim yapacağız. Yine 7 tane haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. Şu 8. ilmeğim 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. kesimimi yapıyorum. İkinci kesimimi yaptım. Bir önceki sırada burada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımızda da 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde ilk 23 ilmeği öreceğiz. 24. örerken kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine buradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi keselim ve gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi kestim ve geldim. İlk başta bu sol şişimize 24 ilmek ayırmıştık. Sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde böyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için hanımlar elime tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek ördüm. Diğer kesimlerimi de şöyle yapıyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilk ilmeğimin içinden şöyle geçiriyorum ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri de topluyoruz. Her iki patiğimizin kesim yönü de aynı tarafta oluyor hanımlar. Gizli kesim olduğu için izi bile belli olmuyor. Bu şekilde ilmeklerimizi kesiyoruz. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim geldim. Bakın son birer ilmeğim kaldı. Yine buradaki ilmeklerimi de aynı şekilde alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Şişlerim de boşa çıktı artık. Tığımdaki iki ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. Buraya en son şöyle 2 tane zincirimi çektim. Hemen şunu makasımı aldım. İpimi kesiyorum. Topuğumuza hemen bakmadan önce bu ipimizi gizleyelim hanımlar. Şöyle arkaya böyle sıkılayarak ipimin ucunu gizliyorum. 5 diş patiğin bu huyunu seviyorum. Başladığımız gibi bitirdik. İkide bir ip kırma, ip ekleme olayı yok. El oyalamıyor yani. Gayet rahat oluyor. Bakın patiğimizin topuğu bu şekilde gördüğünüz gibi. Çok şık, sade, güzel bir görüntüsü var. Görüntü itibariyle modelimiz bu. Hemen bir de manken ayağıma giydireceğim hanımlar. Bir de ayağımızda bakalım patiğimizi. Tek renk, çok şık, güzel bir patik oldu. Sade ve şık modellerden hoşlanan hanımlar için de güzel bir fikir oldu diye düşünüyorum. Ben çok beğenerek, severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte severek yaparsınız. Evet hanımlar, bakın patiğimizi ayağımıza da şöyle giydirdim. Gördüğünüz gibi gayet şık duruyor. Gayet güzel. Şöyle göstermek istiyorum. Hemen diğer patiğimi de göstereyim. Diğer eşini bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.